Merhaba, herkese iyi bayramlar. Hoş geldiniz, herkese iyi bayramlar. Ozan'ı bekliyorum, gelmek üzere. Bayramın ilk günü bizimlesiniz. Çok teşekkür ederim. Ozan bekleniyor diyor mu? Merhaba. Selam. Gördüğün gibi bak hemen geldim. Hiç bekletmedim seni. Süper, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın bayramın ilk günü? İyi yani işte evdeydim. Öyle bir hava almak için apartmanın damına çıktım. Öyle hava aldım. Biraz fotoğraf falan çektim. Öyle evdeyiz yani. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapayım? İyiyim. Gene makineyi aldın yani eline. Yok ya öyle telefonla takıldım bu sefer. Makineyle değil. Ha? Ben de 1 kilometre uzakta babam oturuyor. Onu gidip almak istedim bize getirmek için bayram. Ha? Ondan sonra izin almak gerekiyormuş. Polise yakalandım. Ne Ondan sonra oldu? doktor kimliğini yırttım. Ya Hadi zaten bir ya. şey demeyeceklerdi. Hani belli mesafe adamca yanımda ama kimlik yine işe yaradı. Bugün böyle bir stres yaşadım ya. Ya iyi bari. Süper. Burası gerçekten daha bayağı sıkı yani. Adana nasıl, sıcak mı? Adana yani 2 gün önceye kadar cidden inanılmaz böyle bir sıcak yok. E, Dün ve bugün çok iyi hava. Yani Ha. Adana'dan asla beklenmeyecek bir hava bu şu anda. E, Ama yine sıcaklar geliyor yani geçen işte 2 gün önce falan 40, 43, 44 dereceyi gördük yani. O haberlere zaten sürekli çıktı işte. Evet. Asfaltta yumurta pişirme olayı klasik Adana'nın her sene çıkan. Gerçi sen de Antepli olarak çok yabancı değilsindir yani bu Ya sıcaklara da. benim bütün hayatım Mersin'de ve hatta seninle birlikte geçen kaç 7 yaşımdan beri arkadaşımsın. Aynen aynen. Arkadaşımsın. O yüzden Ha, sıcağı da birlikte yaşadık. evet. Beraber de büyüdük. Ve ben aslında buradan şuna geçmek istiyorum. Hı Burada hı. birçok kişi senin YouTube geçmişinle, YouTube'la çok ünlüsün. Onunla ilgili bir şeyler sormanı bekliyor ama ben Hı ilk hı. önce şunu sormak istiyorum. Sen Atom Film diye Tufan'la birlikte Evet. çok önemli bir film şirketinin sahibisin. Ve bundan 10 sene önce ödül almaya başladınız. Hatta ödül töreninize ben geldim. Sen Bu de harika. gelmişsin, evet. Birkaç kere geldin herhalde, değil mi? Geldim ve çok mutlu oldum. Yani hayatımda gittiğim ilk ödül töreni benim Aa, çocukluk süper. arkadaşım. Öyle miydi ya? İlk miydi o? Evet, ilk gittiğimiz konsolosluktaydı. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Aa, süper. Ben de ilk biraz sen anlat istiyorum. Atom Aha. Film ne yapar ve şimdiye kadar ne ödüller aldı? Atom Film yaklaşık 12 yıl önce Adana'da Tufan'la birlikte başlattığımız bir... Aslında şöyle, Atom Film olarak başlatmadık da Tufan'la ve Ozan Ali de vardı. E, şey, Oturuyorduk işte böyle muhabbet ediyorduk falan. Hepimizin zaten ayrı ayrı, Tufan da benim de var. Sinemayla alakalı ya da fotoğrafla alakalı geçmişimiz var. Tufan daha çok sinemayla, benim fotoğrafla işte video falan da çekiyordum. Neyse işte bir kısa film, ödüllü kısa film yarışması gördük. Bir internetten bir yerde. Sonra dedik ki buna bir işte senaryo yazalım, böyle film çekelim falan. Öyle başladı. O çektiğimiz ilk film Denizbank'ın bir yarışmasıydı. Hı hı. Orada en iyi film ödülü almıştık. Sonra onu aldıktan sonra işte bu işe devam edelim dedik. Devam ettik. Yine İstanbul'da Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin yaptığı bir yarışma vardı, kısa film yarışması. Onun için bir film çekelim dedik. Onu da çektik. Orada da en iyi film ödülü aldık. Sonra baktık bu iş iyi gidiyor. Şeyi de iyi. Ödüller falan da iyi. Harika. Ee, Yani maddi olarak da bir kazanç getiriyordu. Ama mesela o zamanlar biz hiç yapmadık. İşte o parayı alalım da harcayalım demedik. Şöyle harcayalım derken harcadık ama hep yeni ekipmanlar, daha üst ekipmanlar, daha yeni teknoloji ekipmanlar aldık. Ona kullandık. Ve böyle böyle devam etti. Yani yaklaşık 12 yıldır her neredeyse yıla bir kısa film sığdırdık. Bir ya da Wow, iki. 14-15 tane kısa filmimiz var ve bunların hepsi ciddi başarılar aldı ne o güzel. konuda. Gerçekten çok mutluyuz. Ulusal ve uluslararası birçok başarı sağladık. İşte bunlardan en önemlisi mesela
Los Angeles'ta Los Angeles Film Festivali'nde finale kaldık. Kayıt dışı filmimizle oraya gittik. Hı Daha hı. sonra Boston Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülü aldık. Boston'a gittik. E, Yurt dışından böyle bayağı önemli prestijli festivallerden ödüller aldık. Bunların Harika. bazılarına sen de zaten İstanbul'da aldıklarımıza şahitlik ettin gelip. Evet, evet. Teşekkür ediyorum Ama bir ben kez yani daha şöyle sana. bir fırsatı kaçırdığıma çok üzülüyorum. Aslında bu konuyla ilgili anlatacak çok şeyim var da önce şunu söyleyeyim. Siz James Bond'un Evet, Skyfall muydu? Hangi filmdi bilmiyorum. Skyfall. Aha. Aslında çalıştığınız Adana bölümüne yardımcı olarak İstanbul'a da geldiniz. Evet. Yani yurt dışına bir de böyle bağlantınız var. Bu James Bond Atom film bağlantısını bir anlatır mısın bize? Ya şöyle, şimdi biz Adana'da böyle başarılar elde etmeye başlayınca işte Adana'da işte böyle birileri var. Atom Film diye. Atom Film olayı da daha yani işte kısa film çekerken değil de daha sonra bu işi biz biraz ticariye de döktük. Tabii ki işe çevirdik açıkçası. Reklam ve tanıtım filmleri çekmeye başladık. Ondan sonra bir isim bulalım dedik kendimize ve Atom Film olarak öyle başladık firma hayatımıza, film yapım şirketimize. Her neyse böyle böyle işler yapınca Adana'da ve İstanbul'da özellikle kısa film camiasında bayağı bir ismimizi duyurduk. Daha sonra işte Skyfall'un, James Bond'un çekileceği haberi geldi bize. İstanbul'da Anka Film diye bir film yapım şirketi var. Yurt dışındaki bütün neredeyse Türkiye'ye gelen filmleri ortak yapım olarak destek oluyorlar. Hı hı. Onlarla da bir bağlantımız vardı bizim bir şekilde. Yani işte dediğim gibi bu tarz işlerle zaten çok artık sinema sektörüne girmiştik vesaire. Anka Film bize, daha doğrusu genel olarak olaylar şöyle yürüyor bu tarz işlerde. İşte James Bond'un senaryosu birçok ülkeye yayılıyor. Yani şöyle yayılıyor derken o ülkelerdeki film yapım şirketlerini yolluyorlar ve diyorlar ki bizim senaryomuzda böyle bir sahne geçiyor. İşte bir tren bir köprünün üstünden geçecek ve orada James Bond vurulup aşağı düşecek. Anka Film'de elinde arşiv var. O arşivde bakıyorlar, tarıyorlar ve en uygun olanı Adana'da Varda Köprüsü var. Alman köprüsü. Diyorlar ki Adana'da böyle bir köprü var. Sizin işinizi görür mü? Daha sonra oraya yolluyorlar işte Hollywood'a. Diyorlar ki bu bize uygundur. Daha sonra işte Adana'ya geldiler ve biz işte onları gezdirdik. Ve beğendiler. Daha sonra Adana'da başka sahneleri de Adana'da çekmeye karar verdiler. Çünkü Adana hem coğrafya olarak çok müsait çekime. Yani coğrafya, onu birazdan konuşuruz. Neden Adana? Çünkü bu soru çok geliyor bana. Daha sonra işte Adana'da çekilmesine karar verdiler ve Adana'da da işte biz onlara yardımcı olduk ve bu konularda da hani çevremiz de geniş olduğu için ve daha önce deneyimimiz de olduğu için çalışır mısınız dediler. Ben de Tufan'da James Bond Skyfall'da reji olarak görev aldık. Hem Adana'da hem İstanbul ayağında yaklaşık 6 ay boyunca çekimlerde bulunduk. Yani mesela bana bundan işte ya 10 yıl önce deseler ki ya sen bir Hollywood filminde çalışacaksın, ya yapmayın falan derdim yani. O kadar da değil derdim yani. Bir anda böyle bir ayağımıza geldi ve dünyanın en önemli film serilerinden birisi James Bond'da bu şekilde çalışmaya başladım. Bence Daha en sonra ve en efsane film ve yani çevre falan başka, Adana başka. Sizler çok beceriklisiniz ve bambaşka bir görüşünüz var. Onlar çok şanslılar. Anka filmde çok mantıklı ve sizi buluyor. Ve benim son yıllarda izlediğim en güzel James Bond Skyfall'du bence. Skyfall Diğer iyiydi, son evet. ikiliye çok bayılmadım yani onu söyleyeyim. Ee, Sizinkiyle çekilen eliniz değmiş çok güzeldi. Ben yani Teşekkürler. hani dedin ya ödül törenlerine geldim falan Hı. filan. Karantinadan sonra bazı şeylere karar verdim. Yani hayatımda bazı şanslar gidiyor ve hep yapmadıklarıma pişman oluyorum. Sen Daniel Craig'le Kapalı Çarşı'da sahne çektin. Hı. Ben seni aradım. Dedim ki Ece gel. Ben seni sete sokarım. Ve ben gelemedim. Yani hala kendime o kadar kızıyorum ki yani nedir bu hasta? Nedir bu iş merakı? Gitsene. Hayatında bir daha nasıl karşına gelir? Böyle bir şey senin Hı. çocuk arkadaşın böyle bir şey sağlıyor. Ve sen o yapımın içindesin. Buna çok yanıyorum. Ve en çok sevdiğim filmlerden birisi oldu. Bir de gelseydim orada yönetmene şey diyecektim. Ya ne yapıyorsunuz Daniel Craig'le? Bak burada Ozan var. Yok artık canım, Evet o şimdi kadar da. denemeye gelen bütün soruların yanına ben şunu soruyorum. Neden Evet.
bu yakışıklılığa sahne arkası değilsin, sahne önünde değilsin, arkasındasın. Teşekkür ediyorum öncelikle. Aynı soruyu ben de sana yönlendirebilirim tabii ki. Ay çok teşekkür ederim de yani sen belli. Ee, ya bir kere insan keyif aldığı şeyi yapmalı. Yani ben şuna bir kere çok karşıyım. İnsanlar güzel ya da yakışıklı diye oyunculuk yapmak zorunda olmamalı. Böyle bir dünya yok. Herkes yani Türkiye'de böyle maalesef. Bence böyle olmamalı. Olmamalı ama Türkiye'de böyle. Doğru. Evet yani bir kere bu işin çok ciddi bir eğitimi var. Oyunculuk eğitimi. Gerçekten insanlar çok zor süreçlerden geçiyorlar. İyi oyuncu olabilmek için ve kendilerini hem eğitimini alıyorlar hem de bir yandan kendi kendilerini de geliştirmeye çalışıyorlar. Ben o yöne hiç yani ona merak salmadım. Benim zaten çocukluğumdan beri elimde fotoğraf makinesi vardı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda kamera vardı işte. Videolar çekiyordum, fotoğraflar çekiyordum. Ve dolayısıyla benim yapmak istediğim şey hep görüşlerimi böyle en iyi şekilde yansıtan fotoğraf kareleri ya da videolar ya da filmler çekmekti. Dolayısıyla ben hep kamera arkasında oldum ve bunu çok sevdim açıkçası. Keşke bunun okulunu da okuyabilseydim. Yani Türkiye'deki eğitim sisteminden dolayı sözel okumadım işte sayısal okudum. O yüzden jeoloji mühendisliğini kazandım. Mühendislik okudum filan. Keşke sinema televizyon okuyabilseydim mesela. Onu da çok isterdim. Fakat onu okumama rağmen işte kendimi hep bu konuda geliştirmeye çalıştım. Yani Ve çok güzel gelişiyorsun. İnanılmaz bir gözün var. Hani biraz önce şey dedin. Kazandığımızı da işimize yatırdık. Yani hani herkes YouTuber olmak istiyor yeni dünyada. Bizi dinleyen bizden 10 yaş küçük gençler duysunlar. Yani kazandığını işine yatırmış ve baştan 10 sene önce daha ödüllü yönetmen olan birisiyle karşı karşıyasınız. YouTube'da bu kadar başarılı olmasının altında bir kere çok büyük bir sanat görüşü, merak ve işine duyduğu saygı yatıyor. Gerçekten yani ben senden de dinlemek isterim. Nasıl oldu da YouTube'da bu kadar başarılısın diye. Ama aha, kendimi böyle bir yorumda katmak istedim. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Ececiğim. YouTube'daki olay aslında şöyle başladı benim. Şimdi ben zaten ya teknolojiyle ben çocukluğumdan beri içi dışlıyım. İşte o konuda şanslıyım aslında. Daha 5-6 yaşındayken işte babam eve bir Commodore 64 almıştı. O zaman hatırlar mısın bilmiyorum. Öyle bir bilgisayar vardı. Çok eski bir Kuzenimde bilgisayar. vardı. Benim hiç merakım yok böyle şey. Neyse böyle o zamandan işte bilgisayar merakım başladı. O yüzden teknolojiyle hep içli dışlı oldum. Onun dışında film izlemeyi, sinemaya gitmeyi çok seviyordum ve her hafta mutlaka e, bir sinemaya, bir yani sinema filmine, sinema salonuna gidip bir film izliyordum ailemden dolayı. Adana da bu konuda gerçekten inanılmaz avantajlı bir şehir. Adana Türkiye'deki zamanın en çok sinema salonu olan şehriymiş mesela. Benden de önce tabii ki çok daha eskilerden bahsediyorum. O yüzden böyle Adanalı olmak aslında direkt olarak böyle sinema aşkıyla doğmak gibi bir şey. Öyle bir şey de var. Her neyse yani film izlemeyi ve teknolojiyle çok içli dışlı olduğum için hayatım boyunca hep bana insanlar işte şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, şu filmi izledin mi, görüşlerin nedir filan gibi böyle sorular soruyordu. Özellikle cep telefonu ve Instagram e, hayatımıza daha çok girdikten sonra ben de işte hep farklı şeyler yapmaya başladım. Açıkçası Instagram'da da benim böyle bir takipçi oranına gelmedeki en büyük sebebi yaptığım işlerin farklı olmasıydı. Yani fotoğraf da çekiyorum. Hani standart şeyler de yapıyorum. Hep her iş, her kimsenin yaptığı her iş mükemmel olacak diye bir şey yok. Ama ben böyle çok farklı tarzda videolar da yapmaya çalışıyordum. Kendi kullandığım programlarla da doğru orantılı olarak. İşte sürekli bana arkadaşlarım ya çevremdekiler bunu nasıl yapıyorsun, şunu nasıl yapıyorsun diye sorular sormaya başladı artık. Çok fazla bu sorular geliyordu ve ben gerçekten paylaşımı seven birisiyim ve bildiğim her şeyi paylaşmak istiyorum ki herkes daha iyi işler yapsın, herkes güzel işler yapsın ve güzel işler artsın. Tamamen benim mantığım bu aslında. Ama ben artık bir süre sonra yetişememeye başladım tek tek cevap vermeye ve dolayısıyla dedim ki ya ben bir YouTube kanalı açayım madem yaptığım şeyleri orada paylaşayım. Hani böyle böyle yayılsın. Ve işte ilk böyle bir video yükledim. Böyle önce bir izlenmedi çok fazla. Sonra
yavaş yavaş böyle izlenmeye başladı. Sonra bir anda artmaya başladı. Baktım ki izleniyor, demek insanlar gerçekten bunu merak ediyor. Ondan sonra ben yaptığım her işle alakalı e, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, mobil uygulamalarla alakalı videoları YouTube'a yapmaya başladım ve insanlar izledi, yorumlar yaptı, abone oldular ve yaklaşık bir yıl, 1,5 yıl gibi bir şey oldu YouTube'a ilk videoyu yükleyeli. Şimdi işte 120 bine yakın abonem var. Ee, Ben hiç beklemiyordum açıkçası böyle bir şey olmasını. Böyle kısa zamanda çok ciddi rakamlara ulaştı ve bundan dolayı da sponsorluklar da geliyor şu anda bana işte. Evet. Firmalar benimle iletişime geçiyor. Çok ciddi teknoloji firmaları, işte Çin'den mesela bir teknoloji firması buldu beni. Kamera ekipmanı üreten iyi de bir firma. Çin'den bana mail attılar, işte ürünümüzü tanıtır mısınız diye. Benden Türkiye'deyim falan dedim. Olsun, önemli değil, yollarız falan dediler. Onu yolladılar, onu tanıttım. İşte şu anda işte ciddi Türkiye'deki ya da dünya çapında teknoloji firmaları böyle iletişime geçiyor, benimle ürünlerimizi tanıtır mısınız diyorlar. Çok güzel bir şey. Yani zaten sevdiğim bir şey bu. Sevdiğim şeyi insanlarla paylaşıyorum. Bir yandan da bana bir iş kapısı oldu aslında. O yüzden mutluyum yani bu konuda. Ya şöyle, YouTube'da ben de bu karantina döneminde de çok fazla gezmeye başladım. Yani bundan önce seni takip ediyordum. Sana sürekli sormaktan sıkanlardan birisi de benim, bunu burada açıklayayım. O yüzden ben ne öğreneceksem aç videoyu öğren yapıyordum kendi kendime. Hı hı. Şimdi böyle bir YouTube'da gezmeye başladım. Ne kadar basit, kötü Türkçeli bir şey anlattığını sana ve sana vakit kaybettiren videolar var. Yani bir şey öğreneceğim diye açıyorsun. Almış yine ya konudan uzak ya çok kötü bir Türkçe, hiçbir şey yok. Senin videoların hepsi, evet, ben bir film şirketi sahibiyim, ben bir yönetmenim. Yani ışığından Türkçene, konuşmandan anlatımının netliğine, yani bu kadar kısa sürede bu kadar insanın seni tek adres göstermesi en büyük nedenlerinden birisi bu bence. Birisi yorumlara yazmış. Videoların emek kokuyor. Gerçekten öyle. Ee, Ya aslında bu biraz şeyle, teşekkür ediyorum bu arada yorum yapanlar. Bu arada bayağı bir yorum akıyor buradan Evet, da. evet. Az sonra soru cevap yapacağız, yaparız. Onu da söyleyelim de. Şu anda yazıyorlar çünkü cevap veremiyoruz. Kusura Hı bakmayın, hı. çok fazla mesaj geliyor oradan. Ya şöyle, benim işim gereği yani hem çekimi biliyorum, hem ışık kullanımını biliyorum, hem de bilgisayar programlarında video düzenleme konusunda hızlıyım. Bu benim için büyük bir avantaj. Ben de bu avantajı YouTube'a aktarıyorum. Yani YouTube'a baştan savma videolar yapmamaya çalışıyorum. Evet. Çünkü orası benim bir portfolyom bir nevi aslında. Hem Instagram hem de YouTube. İnsanlar Ozan Siyah diye baktıklarında, Google'da arattıklarında benim YouTube kanalım ya da Instagram profilim çıkıyor ve oraya girdiklerinde bakıyorlar. Aa, bu tamam, güzel, iyi iş yapıyor. O zaman biz Atom Film'e iş verelim diyorlar. Keza Tufan'ın da öyle mesela. Tufan'ın da bir YouTube kanalı var. Onun da Instagram profili var. Yani bu bizim için bir portfolyo oluyor ve direkt olarak yaptığımız işi Atom Filmi etkiliyor aslında. O yüzden ben oraya attığım videolarda dikkat etmeliyim ve özenmeliyim yaptığım işe. Bir de mesela şöyle bir şey var. Şimdi günümüzün en popüler mecrası artık YouTube oldu. Yani Instagram artık biraz daha gözden düşmeye başladı. Herkes YouTuber olmak istiyor. Herkes YouTube'a video atmak istiyor. O iş o kadar kolay değil aslında. Çok ciddi zorlukları var cidden. Yani ben bir videoyu yapmak için net olarak bir günümü harcıyorum, yani bir günümü kapatıyorum böyle. İşte çekimi, araştırması, çekimi, montajı, kapak fotoğrafı, açıklaması, hashtagleri vesaire derken gerçekten 7-8 saatin gidiyor yani bir YouTube videosuna. Ama neyse ki karşılığını alabiliyorum bunun. İnsanlar yorum yaptıkça ve beğendikçe, beğeni derken böyle fiziksel anlamda şey değil yani, O like da çok butonu, da like buton değil yani. Gerçekten bunu sözlü olarak söylüyorlar. Hani ya, gerçekten videondan öğrendik ve bak, öğrendiğimiz şeyi yapıyoruz. Bak gör, işte seni izledik, bunu yaptık. Bir öğretmen havası var sende falan diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor gerçekten. İnsanlara bir şey öğretebilmek bence müthiş bir şey. Ya öğretebilmek derken bildiğim şeyleri paylaşabilmek aslında. her zaman Yani çok bir mütevazı olmaya öğretmen değilim çünkü çalışıyorsun ben. ama Aha. ay canım, ya mütevazilik yapıyorsun yine ama ben de bu öğretme bölümüyle ilgili şunu söylemek istedim. Bilgi sana nasıl başkalarından daha çabuk geliyor? Yani şöyle sorayım.
Bütün gençler teknolojiyle iç içe. Hı hı. Ama sen daha hiç kimse bilmeden biliyorsun ve onu videosunu çekmiş oluyorsun. Daha böyle bir özellik varmış derken. Öyle oluyor. Geçen hatta şeyle alakalı gerçekten Instagram müzik paylaşma özelliği geldiğinde Ben onu senden alıp koydum hemen. aynen. Millet şey dedi abi Instagram'ın bile haberi yok herhalde daha ne çabuk bunu paylaştı falan diye. Ya telefonda Bundle diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum. Haber sitesi yani güncel takip ettiğin şey Bundle aslında popüler bir uygulama. Yıllardır iPhone'da, Android'de var mı bilmiyorum da. Belli kategoriler seçiyorsun ve işte o kategorilerde seçtiğin şeyler dünyada herhangi bir sitede paylaşıldığı anda senin önüne düşüyor. Ben de teknolojiyle alakalı bütün böyle haber sitelerini takip ediyorum açıkçası. Bir de bir yandan da bu iyi bir şey kötü bir şey tartışılır ama telefona bağımlı yaşıyorum maalesef ki. Yani birçoğumuz artık öyleyiz. Özellikle karantina sürecinden dolayı. Ee, Instagram'a bir şey geldiğinde direkt olarak görüyorum dolayısıyla ve çekim ve montaj konusunda da az önce söylediğim gibi hızlı ve tecrübeli olduğumdan dolayı yeni gelen bir özelliği hemen kamerayı koyuyorum karşıma, kuruyorum. Word belgesini açıyorum, metnime yazıyorum. Laptopu karşıma koyuyorum. Takıldığım yerler olursa oradan bakıyorum. Hemen videoyu çekiyorum, kurguluyorum, yayınlıyorum. Yani bu hızım bundan dolayı aslında. Instagram haberi olmadan YouTube'da video oluyor gerçekten. Aynen. Mesela bak şu an bile bir bilgi veriyorsun. Bundle diye bir uygulamadan bahsediyorsun. Hı hı. Yine YouTuber olmak isteyenlere diyorsun ki bütün teknoloji haberlerini kaydedin. Yani sürekli bilgi veriyorsun. Ve hani dedi ya telefon bağımlısıyım. Yani sen işine bağımlısın. Ve senin işin telefonla yani bilgisayarla. Sonuçta hani bağımlılık nedir? Seni işinden ediyorsa bir şey odur kötü olan. Bu senin işini yükselten şey. Ya evet bir yandan öyle tabii ki. Yani ben teknolojiyi takip etmek zorundayım. Ee, Ama şöyle bir şey de oluyor. Yani bu sende de oluyordur. Hepimizde var. Atıyorum bir kitap okuyacağım. İşte kitabı açıyorum ya da bir film izleyeceğim. Ya o filmi izlerken ya da o kitabı okurken bir anda cep telefonunu elimde buluyorum ama boş yani böyle Hmm. sadece telefona bakıyorum. Instagram'da geziniyorum ya da YouTube'da. İşte bu bağımlılık oluyor. Yani bu konuda gerçekten kendimiz bir şeyleri kabul etmemiz lazım. Bu konuda bağımlıyız bence birçoğumuz. Ee, Bazen şey yapabiliyorum ama bu arada. Bunu gerçekten yapıyorum. İnternet detoksu yapıyorum. Yani telefonumdaki mesela bunu ara ara yaptığım dönemler var. Bir hafta boyunca telefondaki bütün sosyal medya uygulamalarını telefonumdan siliyorum mesela. Yapabilir. Instagram'ı siliyorum. Evet. Bravo. YouTube'u siliyorum. Dolayısıyla girmiyorum yani. Çünkü cidden bazen işte iPhone'larda özellikle şey var ya günlük ne kadar hangi uygulamada vakit geçirdin Evet. diye. Ya bazen bakıyorum günde 10 saatim Instagram'da geçmiş. İnanılmaz bir rakam bu yani. Çok yüksek bir rakam. Ya Kendimden tiksiniyorum yani öyle olduğunda. şimdi bu senin işin, benim işim de değil. Ona rağmen ben de kendimi çok olmaması gerektiği kadar sosyal medyada buldum. Sonra işte 2 gün önce gene röportaj yaptım. Benden dolayı belki tanıyorsundur. Elvan var benim spor hocam. Çok Hı akıllı hı, biri de. evet. Hayatı bir şeye konsantre olmak üzerine gidiyor. Bir gün laf arası ona söyledim ki ya ben çok fazla bağımlılık yapıyorum dedim. O dedi ki spora bağımlı ol. Hani 1 saat boyunca sporu düşün. Oradan çıktı boşalmış benim eline kitap al. Hiç okumadığın kadar iyi okursun dedi. Ben Hı. şimdi bu şeyde karantina döneminde çalışmadığım için de kendime çok spora vakit ayırabildim. Hani o benim için meditasyon oldu. 1 saat bir şeyle ilgilenmiyorsun. Sonra o boş beyinle elime kitap alabildim. Çünkü gerçekten ben de kitap okuyamadığımı, 2 dakikada bir elime telefon aldığımı Hı hı. biliyorum. Gerçekten zor bir şey. Demek ki hepimiz bunu yaşıyormuşuz. Maalesef yani günümüz dünyasında şöyle hani teknolojiden uzak da kalamazsın. Teknolojiyle yaşamak zorundayız artık bundan sonra her bir anımızda. Hatta işte telefon ya da bilgisayar kullanımımız bu korona sürecinden dolayı daha da artmış Arttı. vaziyette. E, Ama bunu olumlu yöne çevirmek bizim elimizde tabii ki. Artık bence dünyada bazı şeyler değişecek. Hani çok büyük değişiklik beklemiyorum ben açıkçası ama yine de böyle daha çok evden çalışma, home office modu ya da online toplantılar gibi şeyler hayatımıza daha fazla yer Kesinlikle. kaplayacak gibi geliyor. Yani şöyle, Turkcell'de bir arkadaşımla konuşmuştum. Şirketi bir gün kapattıklarında 450 bin TL kâra geçiyorlarmış.
Biz Çok ciddi aynen bir rakam tabii. 4-5 Ha. tane büyük kulede iş yapıyor bu insanlar. Biz Aha. artık birçok günü online'a çevirmeye başlayacağız Ela. Bu arada yorumlardan bir tanesi çok güzeldi. Ben James Bond'dan sonra sana şey dedim. Sahne arkası neden dedim. Oradan yazmışlar. Sen sahne arkasının kahramanısın diye. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Senden eğitim almak isteyenler var. Ben de onu soracaktım. Atom Film, sen ve Tufan ne eğitimler Aha. veriyorsunuz? Senden eğitim almak nasıl oluyor? Evet, biz yaklaşık 7-8 yıldır belki sinema atölyeleri yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde yaptık. Başta Adana'da olmak üzere İstanbul'da da yaptık, İzmir'de de yaptık, Ankara'da da yaptık. Gidiyoruz, orada belli bir program çıkarıyoruz. Bazen bunlar sivil toplum kuruluşlarına oluyor, bazen kurumsal firmaları oluyor, bazen özel kurslar oluyor. Kısa film ya da sinema eğitimi veriyoruz ya da ihtiyaca yönelik eğitimler veriyoruz. Yani işte sadece çekim üzerine, sadece kurgu üzerine eğitimler veriyoruz. Zamanımız oldukça bunları yapmaya çalışıyoruz. Hani çoğu zaman ücretsiz yaptığımız, gönüllü yaptığımız eğitimler de oluyor. Bazen özel firmalara işte cüzi rakamlar karşılığı ücretli eğitimler de yapabiliyoruz. Ya ben de Tufan da aslında gerçekten kendimizi şeye vermiş durumdayız. Yani insanlar sadece biz yapmayalım. Mesela Adana'da gerçekten bizim yetiştirdiğimiz demeyeyim de bizim eğitimimizden geçen çok fazla genç dünya çapında birçok ödül aldı. Ne Ve güzel. bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yani gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Asla ve asla kimseyi rakip olarak bu konuda görmüyoruz. İnsanlar üretsin, daha çok film yapılsın, daha çok fotoğraf çekilsin. Yani sanat üretilsin, daha sanatsever bir ülke haline gelelim. Bu konuda da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ben yani sende sanat kelimesi çıkınca oradan devam etmek istedim. Olay sadece deklanşöre basmak değil. Ben seni fotoğraf sanatçısı dedim. Öylesin de yani sen de böyle olduğunu biliyorsun da. Bambaşka bir gözün var. Sen herkesin çektiği fotoğraf makinesiyle sanat yapıyorsun. Yani çok ciddi bir sergi açmak gibi bir plan hiç oldu mu? Sergiyi çok düşündüm aslında. Bu arada fotoğraf sanat mıdır değil midir? Bu çok büyük bir Sanat. tartışma. Aynen. Yıllardır Yeni süre gelen bir ben tartışma bu. fotoğraf sanatı gezdim. O kadar güzeldi ki yani. Ve senin Instagram'da bence fotoğraf sanatı. Çünkü sanat bakıp karşıdakine duygu verebilmektir. Senin fotoğrafların baktığımız zaman o kadar çok şey anlatıyor ki bence orada çok büyük bir sanat var. Teşekkür ediyorum. Peki öyle düşünüyorsan. Öyle. Sağ ol. Sergi yapacak mısın? Sergi ya şöyle çok düşündüm bunu daha önce. Sergi yapmayı çok da istedim açıkçası. Ama ya şöyle sergi yapılıyor ve bitiyor. Hani orada özellikle işte bir kokteyl yapıyorsun, açılış yapıyorsun. İnsanlar geliyor, böyle toplanıyor, bakıyorlar fotoğraflara ve senin yüzüne karşı orada olduğun için aa ne kadar güzel, aa şöyle, aa böyle falan diyorlar. Ben özellikle gittiğim ya Adana'da ya da İstanbul'da birçok sergiye gidiyorum sürekli. Ee, Çok ya nasıl diyeyim samimiyetsiz geliyor. Yani orada olduğun için insanlar geliyor ve sana kötü bir iş yapsam bile aa ne kadar güzel şöyle böyle diyorlar. O yüzden böyle çok sergi olayına girmeyi tercih etmiyorum ama zaten dediğim gibi Instagram profilim benim bir sergim yani online sergim diyebilirim. Ama yani sosyal medyada da bunu sevmiyorum ben bu arada. Onu da açıkça söylemek istiyorum. İnsanlar beğenmediği bir şeye beğenmedim desin. Özellikle ben yakın arkadaşlarımdan şunu istiyorum. Arkadaşlar lütfen bir şey paylaştığımda mükemmel, çok iyi, inanılmaz demeyin bana. Demeyin ya. Ya Beğenmiş kötü, adamlar ya. hayır abi. Kötü bir yönünü bulun onun. Yaptığın videonun ya da fotoğrafın kötü. Şurada renk patlaması var. Burada ışık patlaması var. Vardır, mutlaka vardır. Görün, orada altına yorum yazmasanız da bana söyleyin yani. Samimi İnsan olun diyorsun yani. evet söyleyin yani. Evet, Ben de bunu yapmıyorum bu arada. Yani beğenmediğim bir şeyi açıkça söylerim. Böyle olmalıyız bence. Hepimiz böyle olmalıyız yani. sen herhalde Tufan'la birbirimize de öylesiniz ki bu kadar mükemmel işler çıkıyor. Yani. Ya Tufan'la bence şöyle çok zaten 12 yıldır işte bu işin içindeyiz ve bence çok uyumlu bir ikiliyiz. Şöyle ikimizin de çok farklı zevkleri var. Çok farklı film zevkleri ya da işte
tarzlarımız farklı olabilir. Bazı durumlarda okuduğumuz kitaplar farklı olabilir. Zevk aldığımız diziler ya da müzikler farklı olabilir. Bence bu çok güzel bir şey. İki farklı tarzda, bir yandan da benzer tarzda iki insanın birlikte bir iş üretmesi çok daha böyle geniş bir şey sunuyor. Yani çok uçsuz bucaksız hayal gücümüz gerçekten bambaşka işlere evrilebiliyor ve farklı işler yapıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız işlerde, mesela yaptığımız kısa filmlerde bilim kurgu da var, fantastik de var. Böyle sanat filmi, bağımsız sanat filmi diyeceğimiz filmler de var. İlla şöyle olsun demiyoruz. Yani keyif aldığımız ve içimize sinen işi yapıyoruz biz. Evet, o yüzden birbirinize karşı eleştirisel olup en mükemmeli çıkartıyorsunuz. Hı hı. Uzun metraj film gelecek mi? Şu süreci yaşamasaydık bizim yaklaşık 4 senedir filan üzerinde çalıştığımız bir uzun metraj film senaryomuz vardı. Ve ilk defa bu kadar her şeyim organize olmuştu. Yani mekanlar tamamdı, oyuncular tamamdı, bütçe tamamdı. Ve biz Nisan, Mayıs ya da Haziran gibi filmi çekecektik. Ama işte bu süreç ortaya girince her şey, bütün dünya gibi biz de her şeyi ertelemek zorunda kaldık. Ama yapacağız. Yani Seneye yazalım. muhtemelen 2020 olacak. Seneye bir uzun metraj film yapacağız. Öyle Harika. görünüyor. Hı. Peki Adana, yani bu kadar harika bir organizasyon için bazen dezavantaj oluyor mu? Yani hep herkesin aklında bir İstanbul olsa fikri var ya, onun için söylüyorum. Artık dünya o kadar küçüldü ki, yani sen de çok iyi biliyorsun. Ee, Adana bir kere sinema ve fotoğraf konusunda Türkiye'de bir kere sinemanın çıktığı yer Adana. Yani zamanında Yeşilçam'ın en önemli filmlerinin prodüktörleri Adana'daymış hepsi. Adana'dan sipariş film yapılırmış İstanbul'la. İşte şu oyuncu oynayacak, bu oyuncu oynayacak, şu yönetmen çekecek diye böyle para buradan çıkarmış. Çünkü işte pamuk ağları varmış zamanında Adana'da. Ve Yılmaz Güney gibi bir Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisi Adana'dan çıkma mesela. E, Dolayısıyla Adana sinema sektörüne yön veren bir şehirmiş. Bu şundan da dolayı Adana coğrafya olarak sinemaya inanılmaz elverişli bir kere. Yani şundan dolayı sinema dediğin şey ışık demek. Yani fotoğraf ya da film demek ışık demek. Yani ışık ne kadar çok alıyorsan o kadar fazla süren vardır. O kadar süreyi iyi değerlendirebilirsin demek. Adana çok fazla ışık alan bir şehir. Yazın maalesef işte 60-70 dereceleri görüyoruz ama şöyle bir avantajı var. Yarım saat içerisinde denizde bir sahne çekebilirsin, kumsalda, sahilde, ya da yarım saat içerisinde karlık bir alanda, dağda bir sahne çekebilirsin. Toros Yani oldu. her şey elinin altında. Her şey elinin altında ve her şeyde ulaşabiliyorsun. Ya da İstanbul'da bir şey çekeceksen de uçağa atlıyorsun, bir saatte zaten oradasın. İşlerini hallediyorsun, istediğin çekimi yapıyorsun, geri geliyorsun. Bir de kebap var, yani en önemlisi Adana'da yaşamak için. Yani ben kebapsız bir hayat düşünemiyorum zaten. İşte Amerika'ya gidip kebap özledim diye story koyuyordum. Tabii tabii. Orada Falan. New York'taki böyle her köşe başındaki hot dogçularda böyle diyordum ki işte buna şu kadar para vereceğime 3 kişilik kebap yerdim filan. Bu arada ben geçen sene gene geldim Adana'ya. Gene seni aradım. Sen beni kebapçıya gönderdin falan filan. Evet, aynen. Ciğerci Mehmet Usta'ya. Ya ben şey söylemek istiyorum. Hani hiç Adana'ya, Mersin'e gidenler var mı, bizi izleyenlerden bilmiyorum ama ya benim çocukluğum oralarda geçti. Bütün yaz pantolon giyemezsiniz arkadaşlar. Dar pantolon hiç giyemez. Yukarı Mümkün çıkamazsın değil. elinden. Tabii Böyle canım, mümkün değil. yani nasıl anlatılır ki? Nasıl Ya anlatılmaz, yaşanır. Yani böyle bir sıcak yok tabii ki de. Yok. Aynen, yok. Ama işte Antep'in de fena olmuyor canım şimdi Tabii sıcağı. yani ama daha kurusacak birazcık. Tabii tabii. Adana'da Akşam esiyor nem var, falan. nem. Nem. Ya, inanılmaz. Nem var, nem. Ben sonradan Çeşme'ye alıştım tabii. Çeşme'de hani her mevsimde üzerinde hırka olan bir insanım. Bu ne diyorlar diyorum, ben alışkın değilim yani. Benim yaz kavrım terlemek için daha alışamadı o sıcağa. Aynen. Ama mesela bak, yemek olayına gelmişken şimdi Antep'i de es geçmeyelim lütfen. Hocam. Yani Adana'da
kebap var, işte şırdan var, mumbar var vesaire ama Antep et üzerine yani her şey böyle aklına gelebilecek her şey var. O yüzden ben böyle ara ara Antep'e lezzet turuna gidiyorum yani Biliyorum. açıkçası. Ha? Öne çıkanlarda da var Instagram'da. Aynı Evet, zamanda evet, tabii güzel Gaziantep özel tanıtım. bölüm var. Yani bazı yapılar olarak çok farklı da olsa Hı bir hı. kere çok yakın, yani 1,5 saat mesafede iki kardeş şehir. Mutfağı da çok benziyor. Kültürü de, insanı da. Aynen öyle. Çoğumuz da birlikte büyüdük. Hı hı. Çoğumuz Tarsus Amerikan'da okumak için Adana'ya geldik falan filan. Yani biz aslında aynı coğrafyanın çok yakın insanlarıyız ve Kesinlikle. şehirlerimizi seviyoruz. Ve senin Kesinlikle öyle. Adana değil dezavantaj, avantaj diyebilir miyiz? Çok büyük bir avantaj. Yani benim yaptığım işi yapıyorsanız, fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorsanız çok büyük bir avantaj. Yani dediğim gibi bak, Hollywood filmi James Bond Adana'da tek bir sahne çekmeye gelmişken birçok sahneyi Adana'ya taşıdılar. Çünkü Gerçekten. gerçekten ulaşımı kolay, çekimi kolay, izin alması kolay. Yani İstanbul'da mesela İstiklal Caddesi'nde bir çekim yapamazsın. O kadar zor ki yani, işte yok valilikten, emniyetten, carttan, curttan izinler vesaire, tripod bile koyamazsın. Bak, tripod koyduğunda para alırlar senden. İstiklal Caddesi'nde ya da İstanbul'un böyle belli başlı yerlerinde. Ama Adana'da çekim çok kolay. Bir de işte burada yaşadığımızdan ve yıllardır Adana için bir şeyler ürettiğimizden dolayı artık çevremiz de oldu bu konuda ve herhangi bir izin alma durumunda bile çok rahat izinler alabiliyoruz ve istediğimiz işleri yürütebiliyoruz. Yani bir şey, sinema sektöründeysen, dizi değil ama bak, sinema sektöründeysen Adana'da yaşayabilirsin. Ama dizi işi yapacaksan İstanbul'da yaşamam gerekiyor o zaman. Evet. Şey demiştin ya hani biraz önce, e, yani Adana'nın ışığı da başka, her şey başka, dünya çok küçüldü diye. Ben bildiğim kadarıyla sen İstanbul'a da reklam filmi çekiyorsun. Her yere reklam filmi çekiyorsun. Atom Evet, filmi. evet, tabii bir ayağımız İstanbul'da zaten. İstanbul'da da ofisimiz var bizim. Kağıthane'de. Yani İstanbul'a gidip geliyoruz sürekli. Yani Evet, yani. her ay yaklaşık 2 kere, 3 kere gidip geliyoruz. Ya da iş olduğunda gidip orada kalıyoruz. Mesela geçen yılda Charlie's Angels'ta reji yaptım. Tufan da ben de. Yaklaşık işte 1,5 ay boyunca Charlie's Angels'ı orada İstanbul ayağında görev aldık yine. Orada yaşadık yani. Ya Türkiye için ne güzel bir gurur ve işte dünyanın ne kadar küçük olduğunu, iyi iş yapıyorsan her şekilde iyilerin seni bulacağının bir göstergesisin sen. Hı hı. Sonuçta Charlie's Angels içinde, James Bond içinde bir sürü film şirketleri varken Adana'dan seni bulup İstanbul'a getirtip seninle işbirliği yapmak istiyorlar. O konuda evet biraz enteresan oldu. Mesela Charlie's Angels'ta da kalabalık bir reji ekibi vardı. Yaklaşık bir 10 kişi filandık. Böyle Tufan'a da bana da şey dediler ya, Adana'dan ne alakası, siz nasıl buradasınız filan yani niye Adana'dan kalkıp sizi çağırıyorlar filan diye. O da güzel oluyor bir yandan aslında. Ha, Böyle çünkü herhangi bir yurt dışı işi geldiğinde bizi arıyorlar. Nerede ya, olursa olsun iş. mükemmel. Gerçekten bunu duymak. Yani çocukluk arkadaşım adına da çok güzel. Türkiye adına da çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Yani 10 sene önce ödül törenine geldim işte. Aradan Evet. kaç sene geçti. Bu arada senin yaşını sordular aşağıda yorumlarda. Seninle Aynen. Ececiğim, seninle kaç yıllık arkadaşız? E, Yani 30 yıl vardır değil mi? 38 yaşındayız. Şimdi de evet, 30 yıldır Ve arkadaşız deyince zaten. 7 yaşından beri arkadaşız. Yani 20 yaşında parkta oyun oynuyorduk birlikte. Aynen ya. Evet. Mersin'de, yazlıkta. Sizin evin tam önünde park vardı değil mi? Evet, aynen. Bir tane havuz vardı. Şimdi ben senin ödüllerini tebrik ediyorum. Yani bu gerçekten harika bir şey. Valla ben de senin başarılarınla gurur duyuyorum. Gerçekten İstanbul'da gerçekten çok ciddi şekilde isim yaptın. Ve işinde çok başarılısın. Umarım bir gün ben de sana dişlerimi yaptıracağım bu arada. Ya ben senin Şu anda dişlerini çok bir şey yok ama geleceğim yani Görüyorum. mutlaka. Ama kolaları böyle götürmeye başlarsan 10 sene sonra karşılaşacağız. İşte tamam, gelmek için. Hep bunlar. Tamam. Yanına gelmek için. Ya Bu arada çürütmeden de gel Allah aşkına ya. Bu arada so- kardeşim Tuğçe yazmış. tam onu diyecektim. Tuğçe de burada el sallamış diye. Tuğçe'cim çok selamlar sana da. Ayşe buradaydı. Hadi ya. Çocukluğum burada yazdı. Biraz aşağıdaki yorumlara bakmak ister misin? Benim aslında bir iki tane daha sorum var ama çok güzel Evet. yorumlar geliyor. Tabii ki, sen istersen sor. Yine ben şuradan şöyle bir bakıyorum yorumlara. Ya çok çok fazla yorum var arkadaşlar. Hani böyle çok geriye gitmeyeyim.
Yazdıysanız bile tekrar yazın lütfen. O yüzden böyle yeni gelen yorumlara bakalım. Bak şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Atom Film ve sen kısa film çektiniz, reklam filmi, eğitimler veriyorsunuz. Yakın uzun filminiz olacak ve sen bir YouTuber'sın. Yaptığın en zor iş hangisi? Şöyle bir laf var ya, hayatın boyunca sevdiğin şeyi işe çevirdiysen hiçbir zaman çalışmamışsın demektir gibi bir şey var. Ya ben o yüzden o konuda şanslıyım. Hobimi işe çevirdim. Yani o yüzden böyle bana çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Ne Atom Film'de ne de yaptığım YouTube videolarında. İkisi de aslında çok zor işler. Yani böyle çok kolay gibi görünüyor. Özellikle YouTube videosu yapmak. Ya da işte bir klip çekmek, kısa film çekmek, reklam filmi çekmek. İzliyorsun, geçiyorsun. Aman kolay falan diyorsun. Ama onun arka planı, ön hazırlığı, çekim aşaması, sonrası post prodüksiyonu, organizasyonu, ekip kurması, oyuncu seçimi vesaire derken çok ciddi bir organizasyon ve çok zor işler aslında. O yüzden ya ama şöyle yani ben çok zorlanıyorum diyemem. Artık bu bizim için çok büyük bir pratik tecrübe oldu. Yani gerçekten bu konuda tecrübeliyiz. Şöyle örnek verebilirim. Mesela Adana'da son yaptı işte Altın Koza geçen yıl Altın Koza Film Festivali mesela jeneriğine şu ihale biraz şey oldu. Altın Koza'nın işlerini alan firma daha doğrusu belediye ile ihale vesaire biraz geç yapıldı ve festivale 2 hafta kala işte her şey hazırlandı. Sonra bize dediler ki yarın işte çağırdılar basın toplantısı yapılacak işte ve ulusal basına Altın Koza Film Festivali'nin jeneriği verilecek ama elimizde hiçbir şey yok. Jenerik çekin bize. Dedik ki yarın mı? Yani hani jenerik böyle Tam bayağı Türkiye. profesyonel bir jenerik. Tamam. Evet. Tamam. Sonra böyle oturduk Tufan'la düşündük filan. Hemen bir iki telefon işte oyuncu, mekan filan böyle aklımıza hemen bir senaryo geldi. Sonra tamam dedik çektik. Yani böyle yarım günde bayağı profesyonel bir jenerik çektik. Ondan sonra mesela çok benzer işler böyle. Türkiye'de hep böyledir ya işler. Ya, Acil, hemen. Acil, her şey acil. evet yani benim hani biliyorsun biraz oyuncu sektörüyle ilgili hastalarım var falan. Hı hı. Ya böyle en yapılamayacak işler yani 5 gün kala 5 gün sonra Hı. sete çıkacağım diye gelen öyle oyuncularım öyle şeylerim oluyor ki tabii yarım bir de mucizeler yaratamıyoruz sizin gibi ama bizim de Ama sen de kendine göre daha böyle süreyi kompakt bir hale getiriyorsun yani. öf Sonuçta. yani Dağıtıyorsun. ben Kısaltmak zorunda kalıyorsun. video koydum hani şaka yapıyoruz falan sandılar biz. Bayram falan 2'de falan çıktığım olmuştur benim klinikten. Hani, Aha, yani bir şeyi nasıl yapıyorsun? Evet 2'de çıkarsan yapıyorsun. Çünkü aynen. imkansızı yaparım diyorsun işte. Ama bak ben 38 yaşında şu karantinadan sonra şunu söylüyorum. James Bond setine hasta var diye gitmedim ben. Bir daha böyle bir daha böyle Bir daha yok mu? bir daha yok. Bir daha yani Tamam bir daha yolun yarısını çağırdığımda geçtik ne artık. olursa olsun geleceksin. Evet ya yolun yarısını geçtik. Yani bundan sonra biraz daha kendim için bir şeyler yapacağım yani. Onu hala içim öyle burada kaldı. Gidemedim belki kredi göremedim diye. Neyse Yani her şeyde vardır bir hayır. Belki Brad Pitt gelecek onu göreceksin. biraz Değil mi? gençlere gelsek ya onlar yaşlandı artık. Değil mi artık? Yok yok hala iyi. Hala iyi. Ya onu söylemeden edemeyeceğim. Yani James Bond'un son filmlerinde şey çok sıktı beni ya. Ve takım elbiseyi giyiyor. Treni dağıtmış falan. Helikopterleri indirmiş. Sonra takım elbiseyi düzeltiyor. Ya abartma ya. Tamam birazcık bozulsun ya. Ya işte film olacak. Filmde gerçekten böyle çok fazla gelmeye başladı. Belki Daniel Craig bana yaşlı gelmeye başladı. Ya Bilmiyorum. Daniel Craig zaten Skyfall normalde son film olması gerekiyordu Evet, ama aynen. ondan hayır öyleydi de. Yani Hı. Skyfall Daniel Craig'in son James Bond olacağı filmdi. Biz çekim yaparken sonra işte tekrar bir anlaşma yaptılar nasıl olduysa artık. Ama şimdi bu son bundan sonra olmayacak. Yeni bir James Bond gelecek. Onda da siyahi bir James Bond falan diyorlar. Bakalım. Ya, çok ilginç. Bilmiyorum artık. Olur mu Dünya olmaz mı? onu gördükten sonraki bence harika bir şey ırksal ayrımın olmaması. Kesinlikle öyle. Hepsini görür yani. Hiç şaşırmaz. Kesinlikle öyle. Aynen. Yorumlarda birkaç tane soru aklımda kaldı. Bir şey sordular ama bunu istersen YouTube'dan videona baksınlar. Müzik nasıl konu Instagram'a diye.
Instagram müzik özelliği eğer sizde açılmadıysa şundan dolayı açılmamıştır. Bunu çok fazla soran oluyor. İşletme hesabı kullanıyorsanız ve profil adınız da işletme adınızsa müzik özelliği büyük ihtimalle sizde yoktur ve gelmeyecek. Bunu da şundan dolayı Instagram yapıyor aslında. Telifle alakalı sıkıntılardan dolayı. Mesela atıyorum, çok uç örnek veriyorum. Coca-Cola'nın mesela Instagram hesabında müzik özelliği olamaz. Çünkü Coca-Cola bir müzik paylaştığında kitlelere hitap eden bir firma olduğu için telif sıkıntısı yaşayacak. O yüzden işletme profillerine komple kapattılar müzik özelliğini. Ama müzikle, yani müzik illa koymak istiyorsanız bunun çok pratik yolları var. Hem YouTube kanalımda anlattım. Onun dışında Mojo uygulaması en pratik yol arkadaşlar. Mojo uygulamasıyla yapabilirsiniz bunu. Evet, gene süper bilgi aldık. Bu soru da ikinci ya da üçüncü kere geliyor. YouTube'da kendi müzik kliplerimi paylaşmak istiyorum. Eğitim verir misiniz diye. Veriyor musunuz diye. Ya aslında bu çok ya şunun gibi bir soru bu. Şimdi ben mesela şunu soruyorlar bana. Kamera almak istiyorum, ne alayım? Ya bu böyle bir soru olamaz bir kere. Bu çok yanlış bir soru. Öncelikle bütçen ne? Ne çekmek istiyorsun? Nerede çekmek istiyorsun? Dış mekanda mı? İç mekanda mı? Sesi nasıl kullanmak istiyorsun? Ya böyle bir sürü şey var. Argümanı var bunun. Yani o yüzden kendi müzik kliplerini paylaşmak istiyorum ya da çekmek istiyorum gibi bir şey soruyorsan, ben hep şunu diyorum. Kullandığım makine ikinci planda. Öncelikle Ara Gürel'in bir lafı var. Bunu herkese onu söylüyorum. En iyi daktilo en iyi yazar en iyi daktilo sahibi olurdu. Ya da işte en iyi fotoğraf makinesine sahip olan en iyi fotoğraf çekerdi gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Öncelikle araştırman, okuman, kendine eğitmen lazım. Çok fazla iyi fotoğrafçının fotoğraflarını izlemek, incelemek ve onlardan ilham almak gerekiyor. Kopyalamak değil yalnız bu. Bunu karıştırmayın. İlham almak. Yani birinin çektiği bir videoyu, filmi ya da fotoğrafı birebir çekmek değil. Fakat ondan biraz ilham, bundan biraz ilham alabilirsin. Sanat böyle bir şey. Artık sıfırdan bir şey üretilmiyor günümüzde. Hiçbir film tamamen orijinal senaryoya sahip değil mesela. Birçok kitaptan, çizgi romandan, bir yerlerden bir esinlenmeler oluyor artık. Yani yapılmamış bir şey dünyamızda kalmadı. O yüzden bol bol araştırmak lazım ve kendi yorumunu buna katman gerekiyor. Kendi tarzını oluşturman lazım. En önemli şey bu. Ya şöyle, gene de senin videolarına ben baktığımda her zaman şunu görüyorum. Ben bundan hiçbir yere görmedim diyorum. Yani inanılmaz bir şeyler yapıyorsun. Teşekkür ediyorum ama benim de ilham aldığım kişiler var. İlla ki var yani. Ama bazı işlerimde tamamen kendi düşündüğüm şeyler. Fakat bu şu demek değil ki başkaları, dünyanın bir ucunda başka birisi de aynı şeyi düşünmüştür mutlaka. Yani bunu sadece dünyada ben düşünmüyorum yani. Ama yani olay sadece teknoloji değil. Gerçekten çok farklı bir sanatsal bakış açın var. Zaten kısa film ödüllerim de bunu gösteriyor. Sanatçı ruhunuzla da o videolar çıkıyor. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bakış açınız. Evet. En önemlisi dediğim gibi kendinizi eğitmek. Yani bol bol okumak, araştırmak. Sen yorumlardan bir bakıp bir şey söyleyeceksen, sen bakıyorsun galiba onun için. Bakıyorum şu anda. Sonra bir şey daha soracağım ben sana. Evet, Masilyas, Adana'dan arkadaşım. Bir sahneyi çekerken bir sonraki kareyi hayal ediyorsun. Çekimleri yaparken kamera önündeki kişinin yerine kendi koyuyor musun diyor. Kesinlikle öyle. Hem fotoğraf için hem de video için geçerli bu aslında. Ama mesela şöyle bir şey var. Özellikle birçok yönetmen şunu yapamaz. Yani oyuncuya komut verebilir ama oyuncunun yerinde oyuncunun yaptığı şeyi yapamaz. Yani Cameron'u bambaşka bir şey. Mesela ben işte profesyonel modellerle de fotoğraf çekimi yapıyorum. Bazen benim çok küçük komutlarımla o çok büyük şeyler yapıyor ve hayalimdeki çekmek istediğim fotoğraftan çok daha iyi fotoğraflar çıkabiliyor. Dolayısıyla yaptığın işte profesyonelleşmek ve o işe gönül vermek önemli. Yine aynı noktaya geliyorum.
Yani modellik, fotoğraf modelliği yapacaksan bu sefer de dünyadaki modellerin, en iyi modellerin pozlarına bakmak, onları incelemek, onların röportajlarını dinlemek gibi şeyler gerekiyor. Yani hangi işi yapacaksan aslında o konunun uzmanlarını, en iyilerini bol bol araştırmak. Aslında olayın şeyi bu, temeli bu. Daha sonra ikinci aşamada hangi fotoğraf makinesini alayım, hangi telefonu alayım, hangi ışığı alayım? Bunlar sonraki aşamada gelen şeyler. Sence Türk sineması dünyada nerede? Nedir? Türk sineması ya birkaç yönetmen dışında maalesef Öf geldi. birkaç yönetmen dışında hiç iyi yerlerde değiliz. Bu da şundan dolayı ya iyi kötü demiyorum. Herkes değil de sevenler vardır, sevmeyenler vardır. Şimdi kolay yoldan gişe yapmanın yöntemleri var Türkiye'de. Recep İvedik ve türevleri gibi. Kötü iyi demiyorum bu arada. Recep İvedik bir filmini ben mesela seviyorum. Hani o konuda açıkça söyleyeyim de. Gülüyorum mesela. O sonrakiler çok kötü de onlar ayrı. Ama mesela tutmuş bir şey var. Tamam, Recep İvedik diye bir film çekildi. Ve bu iş tuttu diye bütün gişe yapmak, para kazanmak isteyen sinemacılar, tırnak içinde sinemacılar, gişeyi oynamaya çalışıyor ve ya da işte YouTuber'lar ya da zamanda Vine'dan çıkan Vine fenomenlerine film çektiriyorlar. Çünkü işte çok takipçisi var, çok abonesi var diye insanlar gidecek diye düşünüyorlar. Ve sinema kalitesi yerlere düşüyor gerçekten bu yüzden. Ama bir yandan da mesela işte Nuri Bilge Ceylan zaten tartışılmaz. Yani dünyanın şu anda en önemli yönetmenlerinden birisi. İlk 5'te bile diyebilirim belki. Cannes Film Festivali'nde almadığı ödül kalmadı zaten. İşte Tolga Karaçelik gibi bir yönetmenimiz var. Sundance Film Festivali'nde işte en iyi film ödülü aldı. Kelebekler diye bir film çekti. Emin Alper gibi bir yönetmenimiz var. Dünya çapında işler yapıyor. Şu anda Alef dizisinin yönetmeni. Gerçekten Türkiye'den inanılmaz kaliteli yönetmenler de çıkıyor. Ama bunlar yeterli imkanları bulamıyorlar. Şundan dolayı bulamıyorlar demeyeceğim. Bu biraz farklı bir yöne kayacak. Onu hiç söylemeyeyim. Peki Yani yeterli bütçeler maalesef sinemamızda sağlanamıyor. Şöyle bir yoruma katılır mısın? Türkler reklam filminde normal uzun metrajdan daha başarılılar. İyi reklam filmleri çektiğimizi düşünüyor musun? Tabii çok iyi reklamlar var Türkiye'de. Gerçekten çok iyi reklamlar var. Ya dediğim gibi Türkiye'de çok yetenekli yönetmenler var zaten. Ama reklam bütçeleri şöyle. Yani firmalar reklam bütçesi ayırıyorlar. O yüzden de çok iyi işler yapıyorlar. Ama işte sinemaya çok büyük bütçeler ayrılamıyor maalesef. Aynen. O yüzden de reklamda iyi işler çıkıyor yani. Gayet işler çıkıyor. Yani Türkiye'nin dünya notuna atıyorum filmde 6 verirsek reklam filminde 8 verebiliyoruz. Çünkü bütçe. Evet. Puanı Kesinlikle filmde de öyle. alabilirler ama çok daha büyük bütçeler lazım. Aynen. Yani yoksa hani yeteri kadar bütçe verirse gerçekten Hollywood çapında filmler çıkarabiliriz. Ben buna inanıyorum yani. Ozan'cığım şöyle böyle 53 dakikadır konuşuyoruz. Evet, bayağı olmuş. Bayağı oldu. Gerçekten çok keyifliydi. Yorumlardan Kesinlikle. soru bakmak istersen bak. Benim sorularım bu kadar. Şöyle hemen hızlıca bir bakıyorum. Bak. Genel Zaten olarak evet izleyicilerin- güzel şeyler gelmiş. Teşekkür ediyorum herkese dinledikleri için. Bir tane burada bir soru var. Bir saniye. Evet, Emile 35. Uzun metraj filminizin mekanları sadece Adana'da mı? Konusu dram, aksiyon, romantik ve nedir Ozan diye sormuş. Teşekkür ediyorum. Mevsimlik tarım işçileri var Adana ve çevresinde, özellikle Türkiye'nin birçok yerinde çalışan işçiler tarlalarda, bahçelerde çalışıyorlar ve çok zor yaşam koşullarında yaşamaya çalışıyorlar. Bizim de UNICEF'e yaptığımız bir belgesel projesi vardı. YouTube'da Atom Film sayfasında var, Mevsimlik Yaşamlar diye, izlemek isteyenler izlesin. Yaklaşık 6 ay boyunca mevsimlik tarım işçileriyle biz yaşadık. Onlarla bütün acılarına ortak olduk. Gittik, geldik, yardım
yardımlarda bulunduk, yardım çağrıları yaptık. Türkiye'nin birçok yerinden de yardımlar geldi. Ama bunlar maalesef geçici yani. Fakat bu UNICEF için yaptığımız şey kalıcı, bir yandan da kalıcı çünkü bu belgesel birçok yerde dolanıyor. Özellikle eğitim seminerlerde eğitim olarak sunuluyor. Ve işte mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye. Biz de her neyse orada yaşadığımız şeylerden bir film ürettik. Tufan da işte bunun senaryosunu yazdı tamamen. Bununla alakalı bir film çekecektik biz. Umarım ki olursa da bununla alakalı bir film olacak. Tamamen Adana'nın ilçelerinde çekeceğimiz ama merkezlere geçecek bir film olacak. Yani tamamen Adana'da çekiyor aslında. Çünkü bu konuda biz Adana'da dediğim gibi şeyiz. Artık istediğimiz herhangi bir yere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz ve daha kolay çalışıyoruz, daha pratik çalışıyoruz. Sorular şimdi daha çok gelmeye başladı Ozan'cığım. Bak en son geldi, gördün mü? Evet. Yıllardır YouTube'da takılıyorum. İlk defa öğretici bir kişi gördüm. Teşekkür ediyorum. Fotoğrafta bir simetri ustası olarak sinemada bu özelliği ne zaman kullanacaksın? Hem senaryo hem görsellik olarak. Okan. Okan Yar arkadaşım. Bir kere simetri takıntısı var bende cidden. Çektiğim fotoğraflarda da hem fotoğraf hem de videolarda kadrajda simetriye çok önem veriyorum. Ya hem bir kere fotoğrafın belli başlı kuralları var. Öncelikle bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Altın oran gibi kurallar. Ya da işte simetri ya da diagonal çizgiler vesaire. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Ama ben fotoğrafta da sinemada da kuralların olmadığını inanıyorum. Sen tamamen kendi tarzında yansıtmak istediğin şeyi en iyi nasıl yansıtıyorsan öyle yansıtmalısın. Yani illa şu kurala uyacağım diye bir şey yok. Sanatın hiçbir dalında olmadığını düşünüyorum ben bu arada bunun. Ee, Oyuncuları nasıl seçersin? Şöyle bir soru var. Bir dakika onu bir açıklama getirmek istiyorum. YouTube videolarında hiç gözüne kırpmıyorsun diyor. Bunu çok fazla söyleyen var. Arkadaşlar tamamen şundan dolayı kat montaj yapıyorum. Yani ben arada dediğim yerleri montajda kesiyorum ve ve oralar gözümü kırptığım yerler aslında. O yüzden onlar da komple gittiği için bütün videoda hiç gözümü kırpmıyormuşum gibi görünüyor. Ya bir uygulama var, böyle videoyu çekerken aynı zamanda sana prompter mı deniyor? Yazıyı böyle Prompter. Ha, tabii Onu haberlerde falan kullanılan. Nasıl onu? eki var. Yok. Ha, yok. Onu Ben kullanmıyorum. ben önce yazacağım yani anlatmak istediğim şeyi Word'e yazıyorum. Daha sonra yani laptopta ya da monitörde karşıma koyuyorum ama ona bakmıyorum. Hani zaten doğaçlama, genelde doğaçlama konuşuyorum. Eğer takılırsam orada not aldığım şeye, konu başlıklarına bakıyorum. Öyle devam ediyorum. Ama mükemmel böyle tak tak montaj yaptığın için biz onların hiç montaj olduğunu anlamıyoruz. Akıp gidiyor sanıyoruz. Teşekkür ederim. Öyleyse ne mutlu bana o zaman. Ama çok zorluyor. Gimbal kullanımı çok zorluyor beni. Bir yöntemi var mı? İstediğim dışında hareket etmesi çok sinir ediyor. Evet, gimbal kullanımıyla alakalı yani şu anda tabii burada bir şey anlatım yapamam ama gimbal bu arada sen belki bilmiyorsundur. Böyle Biliyor musun? çalışıyor. Ha, gerçi siz çekim yaparken onu kullanıyorsunuz değil mi? Uğraşıyoruz Orada. öyle. Hı hı. Evet. Ama Ya onunla herkes bilmiyor, yani kimsenin işi değil. Lütfen söyle ne olduğunu. bir kamera stabilizasyon ekipmanı. Yani kameraları titreşimli görüntü çekmememizi sağlayan, görüntülerin akmasını sağlayan bir stabilizasyon cihazı. Bunu YouTube'da, Fuji videomda ya da başka videolarda da görebilirsiniz. Fakat tamamen gimbal ile alakalı bir video yapacağım yakında. Hani onu şu anda bir şey diyemem çünkü burada anlatamam. Bu arada biz aldık öyle bir şey ve kullanamadık. Yani ben ne zaman koysam böyle ağırlık merkezi dönüyordu. Ben çıldırıyordum. Kamera için mi, telefon için mi? Telefon için. Ha, şu anda da benim telefonum gimbal'a bağlı. Çünkü Ay, biz yani Zeynep'le çok acı çektik. onun en püf noktası dengeyi kurmak. Yani her şeyden önce dengeyi kurman lazım. Tabii. Bunu Çok bilmen acı gerekiyor. çektik. Artık kullanmıyoruz. Öyle duruyor. Tamam. İyi ki İstanbul, iyi ki Biliyor şöyle musun? geliyor. Bir dondun demin de. Evet. Evet. Ya bu arada yorumlar
sorular akmaya başladı ama yavaş yavaş da bitirelim. Bir saat oldu. Evet, şu an otomatik kapanmadan biz bitirelim. Evet. Öyleyse herkese çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, YouTube kanalımda bir soru cevap yapacağım yarın ya da öbür gün. Eğer sorusu olan varsa oradan sorabilirler. Özellikle teknik konularda ya da mobil uygulamalar konusunda